Herkese merhaba. Besi Adana kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte vişneli tart yapacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen yapımına geçelim. İlk olarak oda sıcaklığındaki tereyağımla pudra şekerimi iyice karıştırıyorum. İkisi iyice birbirinin içine geçene kadar yoğuruyorum ve kabartma tozumla yumurtalarımı içine kırıyorum. Gördüğünüz gibi bu pütürcükler kalmayana kadar elimle eziyorum. Ve daha sonra kıvam alana kadar unumu eklemeye başladım. Ele yapışmayan yumuşak bir tart hamuru olması gerekiyor. Unu azar azar eklerseniz hem unu kaçmamış olur hem de gereksiz un eklememiş olursunuz. Bir tart kalıbım var. Onu tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Dilerseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz ama ben tereyağıyla yapmanızı öneririm ya da sıvı yağ da olur. Şimdi hamurumun küçük bir kısmını üstü için ayırdım. Büyük kısmını da biraz açacağım tart kalıbına iyice oturtabilmek için. Siz tabi hamuru iyice soğuttuktan sonra açın. Benim gibi sıcakken yaparsanız böyle parçalanacaktır. Ama parçalansa da fark etmez. Zaten elinizle geri düzleyebileceksiniz hamuru. Eşit bir hamur olsun yeterli. Şimdi tart hamurumu buzdolabında dinlendirirken ben de içini yapmaya geçiyorum. Yaklaşık 200 gram çekirdeksiz vişnem var. Onu ocağa aldım. Kaynama sıcaklığına geldikten sonra içine şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra daha jölemsi bir kıvam elde etmek için mısır nişastamı ilk önce suyla biraz açıyorum. Ve karışımın içine ilave ediyorum. İç harcım iyice yoğunlaştıktan sonra soğutmak için kenara alıyorum. Bu sırada tart hamurumun üstünü kapatacağım şeritleri kesmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi ben bu sefer yağlı kağıdın üstüne açtım masaya yapışmasın diye. Siz de öyle yapın bence. Açtıktan sonra bıçakla ince ince şeritler kesiyorum. Aynı kalınlıkta olmasına da özen gösteriyorum. Tart harcımın içi iyice ılındı, yani çok sıcak değil. Onu tart kalıbımın içine döküyorum. Ben biraz daha fazla olur zannetmiştim ama tart kalıbım da büyük olduğu için birazcık az kaldı. O yüzden yüksekliğini biraz azaltmak için kenarlardan kestim. Siz daha fazla vişneyle yaparsanız daha iyi olur. 300-400 gram gibi. Ve kestiğim şeritleri de gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Tartın üst dizaynı sizin zevkinize kalmış. Bir sürü farklı seçenek var kapatmak için. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda tartım yaklaşık 30 dakika kadar pişecek. Siz 20 dakikadan sonra kontrol etmeye başlayın ama. Ve tartım üstü hafif kızardıktan sonra fırından çıktı. Üstüne pudra şekeri serptim güzel görünsün diye. Siz isterseniz bunu yapmayı da bilirsiniz. Ve bir dilim kesip hemen tadına bakıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben zaten tatlılarda tatlı ekşi bir arada severim. Umarım siz de seviyorsunuzdur ve beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.